Uzak Şehir 21. bölümde neler olacak? Hepinize merhaba, videomuza hoş geldiniz. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. 21. bölümde neler olacak? Hangi sahneler bizleri bekliyor? Gelin birlikte detaylıca konuşalım. Dizinin hemen ardından fragman yayınlanmadı ve bu da hepimizi daha da merakta bıraktı. Özellikle Deniz'in akıntıya kapıldığı o çarpıcı son sahne, şimdiden yeni bölümün yönünü belirleyen en büyük olaylardan biri oldu. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Son sahnede Sadakat ve Alya'nın sarılmasından etkilenen, duygulanan herkes videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca bu tarz uzun ve detaylı analizleri her bölüm sonrası düzenli bir şekilde yapmamı istiyorsanız hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Evet, şimdi sözü fazla uzatmadan yeni bölümde bizleri neler bekliyor, hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak hep birlikte konuşmaya başlayalım. İlk olarak tabii ki en merak edilen konuyla başlayalım. Hepimiz ekran başında nefesimizi tuttuk. Acaba ne olacak diye düşündük. Ben açıkçası Deniz'i bu zor durumdan kurtaracak kişinin Cihan olacağını düşünüyorum. Cihan'ın zamanında müdahalesiyle büyük bir felaket neşiğinden dönülecek ve bu olay karakterlerimiz arasında bağları daha da derinleştirecek. Alya yaşananların etkisiyle Cihan'a daha da bağlanacak. Zaten içinde taşıdığı duygular giderek yoğunlaşıyordu ama bu yaşananlardan sonra ona olan sevgisi iyice güçlenecek. Cihan da boş durmayacak elbette. Hem Alya'nın hem de küçük Deniz'in güvenliği için ciddi adımlar atacak. Bu yaşanan kriz onu artık daha korumacı ve kararlı biri haline getirecek. Alboralar cephesinde ise duygular karışık olacak. Bir yandan Deniz'in bulunmuş olması herkesi rahatlatacak ama öte yandan her an yeni bir kriz çıkabilir endişesiyle büyük bir gerginlik hakim olacak. Özellikle Alya'nın daha önce yaşadığı travmalar düşünüldüğünde bu durumun onu derinden etkileyeceğini tahmin etmek zor değil. Cihan'ın duruşuysa net. Ne karısından ne de Deniz'den vazgeçmeye niyeti yok. Artık ortada bir gerçek var. Cihan ve Alya birbirine aşık. Bu aşk her geçen bölümde daha da görünür hale geliyor. Ama ne yazık ki içinde bulundukları karmaşık durum bu aşkın önünde büyük bir engel olmaya devam ediyor. Yine de Cihan ve Alya'nın yavaş yavaş duvarları aşmaya başladığını ve kalplerinin sesine kulak verdiklerini net bir şekilde görebiliriz. Gelelim dizide tansiyonu yükselten bir diğer karaktere, Fikriye. Görünen o ki Fikriye dizide bir süre daha kalmaya devam edecek. Her ne kadar Alya'nın hayatında büyük bir yara açmış olsa da bu karakterin varlığı hikayeye güçlü dramatik bir yön katıyor. Alya şu anda annesiyle yüzleşmenin zorluğunu yaşıyor. Ancak ben ilerleyen bölümlerde Alya'nın Fikriye'ye karşı duyduğu kırgınlığın yerini bir nebze de olsa vicdan duygusuna bırakacağını düşünüyorum. Unutmayalım, Alya hastalığın ne kadar kötü bir şey olduğunu en yakından bilen birisi. Bu yüzden Fikriye'nin üstüne gitmek yerine biraz geri çekilip onu anlamaya çalışacağı sahneler izleyebiliriz. Belki birkaç bölüm sonra beklenmedik bir anda anne kız arasında duygu yüklü bir yüzleşme izleyebiliriz. Bu sahneler hem karakterlerin derinliğini arttıracak hem de izleyiciyi gözyaşlarına boğacak türden olacak gibi görünüyor. Bir diğer dikkat çeken detaysa Fikriye'nin son bölümde Mine'ye yönelttiği o şaşırtıcı soru. Hamile misin? Mine'nin gerçekten hamile olmasa bile hamileymiş gibi davranarak Cihan'ı yeniden elde etmeye çalışacağına neredeyse eminim. Mine karakterini tanıyorsak bu planı hayata geçirmek için her türlü oyunu sergileyecektir. Çünkü Cihan artık Alya'ya karşı ciddi hisler besliyor ve Mine'ye eskisi gibi hiçbir şekilde yaklaşmıyor. Yani Mine'nin bu hamlesi ters tepebilir. Ayrıca sahte hamilelik hikayesi Mine ve Alya arasında ciddi bir tartışmanın da fitilini ateşleyebilir. Önümüzdeki bölümlerde ikili arasında tansiyonu oldukça yüksek bir yüzleşme sahnesi izleyeceğimizi düşünüyorum. Mine'nin kıskançlığı ve Alya'nın sabrı sınanacak. Bu sahne sadece karakterler için değil, izleyiciler için de unutulmaz anlardan biri olabilir. Yeni bölümde Alya'nın alacağı kararlar dizinin seyrini tamamen değiştirebilir. Özellikle oğlunun başına gelen olaylardan sonra Alya artık daha radikal düşünmeye başlayacak. Bu da bizi oldukça çarpıcı bir ihtimale götürüyor. Alya oğlu Deniz'i de yanına alıp Kanada'ya dönmek isteyebilir. Cihan'a karşı hisleri derinleşse de bir annenin en büyük önceliği çocuğudur. Deniz'in güvenliği tehlikedeyken Alya için kalmak oldukça zor bir karar olacak. Burada dikkat çeken bir detay var. Bu süreçte Cihan değil, Sadakat devreye girebilir. Sadakat, Alya'nın kaygılarını yatıştıran, ona güven veren biri konumuna geçebilir. Alya'nın içini rahatlatmakla kalmayacak, aynı zamanda Deniz'in gitmesine de engel olacak bir hamle yapabilir.
Bu sahneler Alya ve Sadakat arasında yeni bir bağın filizlenmesine de yol açabilir. Diğer tarafta ise Ecmel cephesi çok karışık bir hal almaya başladı. Çok yakında Ecmel tüm gerçekleri öğrenecek. Önce büyük bir şok geçirecek ama sonrasında hepimizin tahmin ettiği gibi harekete geçecek ve torunu Deniz'i almak için elinden geleni yapacak. Bu noktada Şahin'in duruşu dizinin kaderini belirleyebilir. Son bölümde babasına res çeken Şahin artık kendi yolunu çizmeye başladı. Cihan'ın aldığı paydan bile daha az pay alarak aşiretleri yanına çekmeye başladı. Yani çok yakında dizide yeni güç odağı Şahin olacak gibi duruyor. Açıkçası bu durum beni rahatsız etmiyor. Çünkü Şahin'in yüreğinden ve merhametinden yana hiçbir şüphem yok. Gücü eline geçirse bile gücü adaletle kullanacaktır. Şahin'in yükselişini fark eden Sadakat, onun ayağını kaydırmak için sinsi planlara başlayabilir. Yani aile içinde yeni bir güç savaşı kapıda. Ve tabii ki de Şahin ve Nare cephesi var. İlişkileri sanki küllerinden yeniden doğuyor gibi. Aralarındaki bağın yeniden güçlenmeye başladığını şimdiden hissediyoruz. Çok yakında Nare'nin büyük bir kararla Şahin'in yanında durmak için mücadele ettiğini göreceğiz. Bu ilişki dizinin duygusal dengesini de ciddi şekilde etkileyecek ve izleyicinin en çok konuştuğu konulardan biri olacak. Zerrin ve Kaya cephesinde ise işler göründüğünden çok daha karmaşık. Zerrin son konuşmasında Kaya'ya karşı her şeyin bittiğini söylese de gözlerinden okunan bir gerçek var. O da hala Kaya'yı seviyor. Kalbinin derinliklerinde ona karşı bitmemiş bir duygu taşıdığı çok belli. Ama bazen sevgi bile bazı gerçekleri değiştirmeye yetmiyor. Zerrin Kaya'ya zarar gelmesin diye kendini geri çekiyor. Ancak bu durum ne kadar sürebilir? Açıkçası bu ilişkinin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek zor. O yüzden topu size atıyorum. Sizce Zerrin ve Kaya bu sezon içinde tekrar bir araya gelecek mi? Yoksa Zerrin Demir'in karısı olarak kalmaya devam mı edecek? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Birlikte tartışalım. Gelelim herkesin merakla beklediği en can alıcı konuya. Alya ve Cihan aşkı. Cihan'ın Alya'ya olan duyguları artık saklanamayacak kadar ortada. Onun her bakışı, her sözü Alya'ya olan derin aşkını haykırıyor. Alya ise her ne kadar duygularını bastırmaya çalışsa da Cihan'ın yanında kendini güvende hissediyor. Onun karakteri, duruşu ve sevgisi Alya'yı etkiliyor. Ama geçmişin izleri kolay silinmiyor. Bu aşk uzun süredir filizleniyor ve artık patlamaya neredeyse hazır. Bana sorarsanız bu aşk sezon finaline doğru tam anlamıyla ortaya çıkacak. Dizi büyük ihtimalle Mayıs sonu ya da Haziran başı sezon finali yapar ve işte o final bölümlerinde belki de sonunda beklediğimiz aşk itirafını duyacağız. Evet dostlar, bu haftalık Uzakşehir yorumlarımız bu şekildeydi. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.